Katar ordusu ekipman çeşitliliğini genişletmeye çalışıyor. Körfez'deki en büyük rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin aksine İran'la yakın ilişkiye sahip. Yüz ölçümü olarak küçük ancak kaynaklar ve ekonomik nüfuz alanında büyük bir kapasite. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'la ayrı ayrı savunma ortaklıkları var. Topraklarında Türkiye ve Amerika'ya ait toplam 3 farklı askeri üs bulunuyor. 2017 Körfez krizinden sonra Türkiye ile ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi. Ulusal Vizyon 2030 projesi kapsamında bağımsız savunma sanayi oluşturmaya çalışıyor. Katar hem kendi başına geliştirdiği projelerle hem uluslararası ortaklıkları sayesinde askeri kapasitesini büyütmek istiyor. Hangi ekipmanları kullanıyor? Türkiye neden Katar'da askeri üs açtı? Ordusu nasıl yapılanıyor? Toprakları dışında askeri faaliyetleri neler gibi soruların cevaplarını arayacağız. İçeriye geçmeden önce minik bir ricam var. Videoyu hazırlarken ekip arkadaşlarım ve ben uzun süren araştırmalar gerçekleştirdik. Abone ve katıl çanları açıldıysa başlayalım. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Katar'ı ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu, keyifli seyirler dilerim. Ordunun yapısıyla başlıyoruz. Ülkede zorunlu askerlik var. 18-35 yaş aralığındaki erkekler için uygulanıyor. 2015 yılında başladı. Üniversite mezunları için 3-4 ay, lise veya daha düşük eğitim seviyesindeki bireyler için 12 ay hizmet şartı var. Her yıl yaklaşık 2000 genç askere alınıyor. Kadınlar için zorunluluk yok. Ancak gönüllülük esasına göre orduya katılabilirler. Birleşik Arap Emirlikleri videomuzda bahsettiğimiz gibi yasal vasilelerinden izin alma yükümlülükleri yok. Başkomutanlık makamında aynı zamanda devlet başkanı olan Temim bin Hamed Ali Sani bulunuyor. Ordunun bütçesinin gayri safi yurt içi hasılaya göre dağılımından bahsedelim. Veriler 2019-2023 arasıdır. 2019 yılında %3.4, 2020 ve 2021'de %4, 2022 ve 2023'te %5'lik pay ayrılmış. Oranlar oldukça yüksek. Katar eğer NATO üyesi olsaydı son liderler toplantısında alınan kararı şimdiden uygulamış olacaktı. Buna göre NATO üyeleri 2035'ten itibaren gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya harcayacak. Global Firepower Index'in araştırmasına göre 145 ülke içinde 72. sırada. Ordu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri. Asker sayılarına göz atalım. Yaklaşık 13.000 askeri var. Bunların ortalama olarak 9.000'i kara kuvvetlerinde görevli. Deniz kuvvetleri bünyesinde ise yaklaşık 2.000 askerin olduğu tahmin ediliyor. Hava kuvvetlerinde de yaklaşık olarak 2.000 asker bulunuyor. Yedek asker olaraksa 4.000 mevcudu var. Ordunun kullandığı ekipmanlardan bahsedeceğiz. Ana muharebe tankı olarak Leopard 2A7 Plus serisi tercih ediliyor. Güncel olarak 62 parça kullanımda. Bunlar Almanya'dan satın alındı. Zırhlı savaş aracı olaraksa 2 ayrı ürün mevcut. İlk olarak Fransız üretimi AMX-10 RC'ler bulunuyor. Toplam 12 adet. Sonrasında İsviçre'den satın alınan Piranha 2'ler yer alıyor. 36 tane envanterde. Zırhlı keşif aracı olaraksa Almanya'dan tedarik edilen Fennec'ler kullanılıyor. 2025 yılı için toplam sayı 32 adet. Zırhlı piyade muharebe aracı olaraksa tek model yer alıyor. O da Fransa'dan alınan AMX-10P modeli. 40 adet envantere eklendi. Zırhlı personel taşıyıcı olaraksa çok sayıda model mevcut. Tamamen dış alım var. Türk üretimi ürünlerle de karşılaşacağız. Detaylandıralım. Öncelikle Fransa'dan alınmış AMX, VCI ve VAB modeller kullanılıyor. İlk araçtan 30 tane, ikincisindense 160 adet envanterde. Ek olarak Amerika'dan satın alınan V150 Chaimite'lar da var. Bu üründen 8 tane mevcut. Eski bir ürün olduğu için adet olarak az. Güney Afrika'dan RG-31 siparişi verildi. Gelen 68 parça araç kısa süre envanterde tutulduktan sonra 2015'te Somali hükümetine hibe edildi. 170'ten fazla Ejder Yalçın araç Nurol Makine Şirketi tarafından Katar'a satıldı. Bunların bazıları askeri ambulans olarak dizayn edildi. Ek olarak BMC tarafından üretilen Kirpi 2 adet aracı da satıldı. 50 adet teslim edildi. Ayrıca BMC Amazon da aynı paketin içinde yer aldı. Toplam 35 parça temin edildi. 100 adet Nurol Makine tarafından geliştirilen NMS model araç da Katar'a satıldı. Almanya'dan alınan Dingo 2'ler de aynı görevde kullanılıyor. Toplam 14 parça. Fransa'dan satın alınan VBL modellerle zırhlı araçların sonuna yaklaşıyoruz. Almanya'dan 6 adet Vizent 2 model araçta bulunuyor. Son olarak İsviçre tarafından üretilen Piranha modeldense 2 adet yer alıyor. Kundağı motorlu topçularla devam edelim. Fransa'dan AMX F3'ler satın alındı. Güncel adeti 22'dir. Ek olarak aynı görev için Almanya'dan alınan Panzerhaubitze 2000'ler kullanılıyor. 24 parça envantere alındı. Bunların 12 tanesi Eylül 2024'te Ukrayna'ya hibe edildi. Çekili obüs olarak tek bir ekipman var. O da Güney Afrika'dan satın alınan Y5'ler. Sadece 12 parça. Topçu roketlerinden bahsedeceğiz. 3 farklı ekipman kullanıyor.
İlk ekipman eski toprak. Sovyetler Birliği tarafından üretilen BM-21 Gradlar var. Sadece 3 parça. Brezilya tarafından üretilen Astros 2 MLRS üniteleri de kullanılıyor. 6 adet envantere alındı. Son olarak Amerika'dan 7 adet M142 HIMARS füze sistemi satın alındı. Balistik füze olarak Çin'den SY-400'ler alındı. İki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği adet sayısı gizli tutuldu. Ancak 2017'deki Katar Milli Günü'nde ekipmanlardan bazıları sergilendi. Hava savunma ürünlerinden bahsedeceğiz. 2017 yılında 15 adet Aselsan tarafından geliştirilen Korkut sistemi sipariş edildi. Amerika'dan 2 parça THAAD hava savunma sistemi alındı. 150 adet füzesi de siparişe dahil edildi. 11 adet Patriot PAC-3 hava savunma sistemi de satın alındı. Amerika ve Norveç'in ortaklaşa ürettiği kısa ve orta menzile erişebilen NASAMS-2'ler de kullanılıyor. Birleşik Krallık'tan alınan Rapier sistemi de kısa menzilli ürün olarak karşımıza çıkıyor. 18 parça envantere eklendi. Ek olarak Alman-Fransız ortaklığı görülen Roland sistemi de yer alıyor. 1989'da envantere eklendi. Toplam 9 parça. Taşınabilir hava savunma sistemleriyle kara kuvvetlerini noktalayacağız. Birleşik Krallık'tan 6 parça blowpipe satın alındı. Fransa'dan 24 adet Mistral sistemi de yer alıyor. Son olarak Amerika'dan Stinger sistemleri bulunuyor. Deniz kuvvetleriyle devam ediyoruz. Türkiye'den çok sayıda deniz aracı satın alındı. Ancak farklı ülkelerin araçları da söz konusu. Detaylandıralım. Öncelikle tek tip korvet kullanılıyor. Bunlar İtalyan şirketler Fincantieri ve Muggiano tarafından ortaklaşa üretilen Doha sınıfına ait. Toplam 4 adet. Açık deniz devriye gemilerinde ise 2 farklı model var. Bunlar Musharraf sınıfı ve Ares 150 Herkül sınıfı gemiler. İlk ürün İtalyan üretimi, ikinci ürün ise Türk şirket Ares Tersancilik tarafından üretildi. Sığ sularda ve kısmen açık sularda görev yapabilecek gemilerden bahsedelim. 1982'de üretilen Damsas sınıfı tercih ediliyor. Toplam 3 adet. Tamamı Fransa'da üretildi. Ek olarak 4 adet Barzan sınıfı gemide kullanılıyor. Tamamı Birleşik Krallık menşeili şirket VTG tarafından geliştirildi. Son olarak Yonca Onuk ortaklığı ile üretilen 4 adet MRTP sınıfı gemiler bulunuyor. Firmaların ortaklığı 2023 yılında sonlandırıldı. Amfibi savaş gemilerine geçelim. 2 farklı tür yer alıyor. İtalyan Fincantieri firmasının ürettiği Alfulk ve Robha sınıfı gemiler kullanılıyor. Eğitim gemisi olarak ise İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nde üretilen Eldoha sınıfı gemi kullanılıyor. 2 adet envanterde. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Tamamen dış alım yapıldı. Bir eğitim uçağı modeli hariç hepsi Batı ülkelerinden. Taarruz uçağı için ilk olarak Dassault Rafale tercih ediliyor. Toplam 36 adet envanterdedir. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya ortaklığı görülen Eurofighter Typhoon uçakları da kullanılıyor. Toplam 24 adet mevcut. Ek olarak 12 adet daha sipariş edildi. Amerika'dan satın alınan F-15EX Eagle 2 modeller de bulunuyor. Mevcutta 37 adet var. 11 tane de yeni sipariş verildi. Havadan ikmal uçağı olarak Airbus A330 MRTT'ler kullanılacak. 2 tanesi sipariş verildi. Nakliye uçaklarının tamamı Amerika'dan satın alındı. C-17 Globemaster 3 ve C-130J Super Herküller envanterde. İlk araçtan 8 tane, ikinci araçtan 4 tane görev yapıyor. Fransız şirket Aerospatiale tarafından üretilen Gazelle helikopterleri ise silahlı hava keşif görevlerinde yer alıyor. 13 adet kullanımda. Taarruz helikopterleri Amerika'dan geldi. AH-64 Apache modelleri kullanımda. Ülkede 24 tane AH-64E versiyonu bulunuyor. Genel maksat helikopteri için İtalyan şirket Agusta Westland'ın ürettiği AW109 ve AW139'lar görevlendiriliyor. Ek olarak NH Industries'in geliştirdiği NH90 model helikopterler de aynı görevde bulunuyor. 22 adet envanterde, 6 adet yeni sipariş de verildi. Eğitim uçaklarına geçelim. AW169'lar aynı zamanda eğitim için de tercih ediliyor. Birleşik Krallık'tan alınan Bae Hawk model uçaklar da pilotların eğitim ve talimlerinde yer alıyor. İtalya'dan temin edilen M346 Master model uçaklar da ileri seviye eğitim görevlerinde kullanılıyor. Pakistan'dan satın alınan PAC Super Mushak uçaklar da temel eğitim için bulunuyor. İsviçre üretimi olan Pilatus PC-21 ve PC-24'ler ise son eğitim uçakları. İHA ve SİHA konusunda güncel olarak sadece Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler bulunuyor. Toplam 6 adet. Ülkenin yürüttüğü askeri projelere geçiyoruz. Bu bölümde hem kendi imkanlarıyla geliştirilenlere hem de dış ülkelerle girilen temaslardan bahsedeceğiz. 2018 yılında Barzan Holdings kuruldu. Bu şirket Katar'ın altyapısını korumak için siber güvenlik sistemleri ve yazılımları geliştiriyor. Örneğin 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında şirketin geliştirdiği ürünler olası siber saldırılara karşı kullanıldı. Yerli üretim hafif zırhlı araç da geliştiriyor. Türkiye'den de teknoloji transferi yapmakla ilgileniyor. Böylece insansız sistemler için kapasite oluşturmaya çalışıyor. Leopard 2A7 tankların ve Rafale uçaklarının bakım onarımı için tesis kuruyor. NH-90 helikopterlerinin bakımı için İtalyan Leonardo şirketiyle işbirliği yapılıyor.
F-15QA uçaklarının bakım süreçleriyle de ilgileniyor. Katar, Ras Laffan bölgesine yeni bir deniz üssü inşa ediyor. Üssün tasarımı ve inşası Katarlı mühendisler tarafından yürütülüyor. Ancak sınırlı yerli kapasitesi nedeniyle askeri modernizasyonunun büyük bir kısmını uluslararası ortaklarıyla yürütüyor. Al Udeid Hava Üssü Modernizasyonu projesini Amerika ile ortaklaşa gerçekleştirdiler. 2019'da 1,8 milyar dolarlık finansmanla genişletme yapıldı. 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nin F-22 Raptor uçakları konuşlandırıldı. Katar 2017'de Boeing ile 12 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak 36 adet F-15QA Strike Eagle savaş uçağı satın aldı. 2021'de teslimatlar başladı. 2025'te tamamlanması planlanıyor. 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Katar'a 1 milyar dolar değerinde FSLIDS sistemi satışını onayladı. Bu sistem insansız hava araçlarına karşı elektronik ve kinetik savunma sağlıyor. Ek olarak 2015'te Dassault Aviation ile 6,3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 36 adet Rafale savaş uçağı satın aldı. Teslimatlar 2019'da başladı, 2025'te tamamlandı. 1994'ten itibaren Fransa, Katar'ın hava kuvvetleri altyapısını 200 milyon dolarlık bir yatırımla modernize etti. Al Udeid ve Doha Uluslararası Havalimanı'nda yeni hangarlar, bakım tesisleri ve eğitim simülatörleri inşa edildi. Mirage 2005 uçaklarının yerine Rafale'lerin entegrasyonunu kolaylaştırdı. 2017'de BAE Systems'la 5 milyar sterlin değerinde bir anlaşma imzalayarak 24 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın aldı. İngiliz pilotlar ve teknisyenler Katar Hava Kuvvetleri'ne eğitim desteği sağladı. Ayrıca C-130J Herkül nakliye uçaklarının bakım ve operasyonel eğitimine destek verildi. Katar 2024'te Türkiye'den Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAK silahlı insansız deniz aracını satın aldı. Bu, Türk savunma sanayisinin ilk insansız deniz aracı ihracatı olarak harp tarihine geçti. ULAK 2025'te Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na entegre edildi. Ayrıca 2011'de 10 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın aldı. Baykar firması hava kuvvetlerine eğitim ve bakım konusunda destek sağladı. 2017'de İtalyan Fincantieri ile 5 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 4 Doha sınıfı korvet, 2 devriye gemisi ve 1 amfibi çıkarma gemisi satın aldı. 2023'te teslimatlar tamamlandı. İtalyan uzmanlar deniz kuvvetlerine eğitim ve teknik destek verdi. Ek olarak Leonardo firması ile 18 adet NH-90 çok maksatlı helikopter satın alımı yapıldı. 2013'te Alman firma Krauss Maffei Wegmann ile 62 adet Leopard 2A7 tankı ve 24 adet PZH-2000 obüsü için 2,5 milyar dolarlık sözleşme yapıldı. Teslimatlar 2018'de bitti. 2014 yılında Almanya'dan Katar'a 13 adet Dingo ve 32 adet Fennec zırhlı araç ihraç edildi. Ülkedeki askeri üsleri ele alacağız. Neden yabancı ülkeler Katar'da askeri varlık gösteriyor sorusunun cevabını arayacağız. İki yabancı ülkenin askeri üsleri bulunuyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'ye ait. Amerikan üssü başkent Doha'nın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunuyor. Yaklaşık 11 bin Amerikan askeri ve koalisyon askeri görev yapıyor. 24 hektarlık bir alanı kaplıyor. Aynı anda 100'den fazla savaş uçağı ve İHA'yı barındırma kapasitesine sahip. Birleşik Hava Operasyonları Merkezi burada yer alıyor. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri adına yapılan hava harekatlarını koordine ediyor. Irak, Suriye ve Afganistan'daki Amerikan operasyonları için lojistik merkezi olarak kullanılıyor. Ayrıca 2014 DAEŞ, 2003 Irak ve 2001-2021 Afganistan savaşlarında hava desteği sağlandı. 2024'te üs anlaşması 10 yılına uzatıldı. 23 Haziran 2025'te İran'ın El Udeyd'e füze saldırısı düzenlemesi Katar'ı hedef tahtasına oturttu. Ancak Amerikan işbirliği ve hava savunma kapasitesiyle füzelerin çoğu durduruldu. Ek olarak Birleşik Krallığı'nda sınırlı bir varlığı söz konusu. 83. Hava Görev Grubu'nun personelleri görevliydi. 2009'dan itibaren mevcudiyet azaltıldı. Ancak 2014'ten itibaren artan DAEŞ terör örgütü tehdidi yeniden kuvvet sevkine sebep oldu. Hava saldırıları için üs olarak kullanıldı. 2017 yılında ilk Türk askeri üssü kurulmuştu. Başkent Doha'da bulunan Tarık Bin Ziyad Kışlası içine inşa edildi. İkinci askeri üssü 2019 yılında açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler, eğitim birimleri ve lojistik ekipler görev yapıyor. 2017-2021 Körfez krizi sırasında Katar'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı Türkiye'yi stratejik bir müttefik olarak görmesiyle iki ülke arasındaki ilişki güçlendi. Katar'ın ülke dışındaki askeri faaliyetlerine odaklanacağız. 2015-2025 arasını ele alalım. Doğrudan muharebe odaklı sınırlı askeri operasyonlara katıldı. Ancak daha çok insani yardım, lojistik destek ve bölgesel ittifaklara katkı sağladı. Yemen'deki iç savaşta 2015-2017 arası oldukça faal bir Katar vardı. 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona katılarak Yemen iç savaşında Husilere ve eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlere karşı operasyonlara destek verdi. 2017'deki Körfez krizi sebebiyle Yemen'den çekildi. Eylül 2015'te Yemen'e 1000 asker, 200 zırhlı araç ve 30 AH-4 Apache saldırı helikopteri gönderdi. 5 Haziran 2017'de başlayan Körfez krizinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar ambargo uygulaması üzerine Katar koalisyondan çekilmiş ve Yemen'deki tüm askeri varlığını sonlandırmıştı. 2011'de Libya'da Muammer Kaddafi rejimine
karşı NATO operasyonlarına 6 Miraj 2000 savaş uçağı ve özel kuvvetler birimleri göndererek destek verdi. Ayrıca özel kuvvetlere ait subaylar Kaddafi karşıtlarının eğitimlerine yardımcı oldu. Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekledi. Katar merkezli El Cezire Medya Grubu, Libya'daki gelişmeleri yoğun bir şekilde haberleştirerek Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası bilinirliğini artırmaya çalıştı. General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na karşı pozisyonda yer aldı. Türkiye ile ortak politika yürütüldü. Katar, Ulusal Mutabakat Hükümeti temsilcilerinin Doha'da diplomatik görüşmeler yapmasına izin verdi. Gazze şeridini kontrol eden Hamas'la 2006'dan günümüze kadar yakın ilişkilere sahip. Gazze'deki yönetimin sağladığı kamu hizmetlerinin finansmanının bir kısmı da Katar tarafından sağlandı. 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Hamas'ın siyasi bürosu Doha'da açıldı. 2024'te suikaste uğrayan Hamas siyasi liderlerinden İsmail Haniye Doha'da ikamet etti. Geçmişte Mossad tarafından öldürülmeye çalışılan Halit Meşal de aynı şekilde Doha'da yaşamıştır. 2014'teki Hamas-İsrail Savaşı'nın sonlandırılmasını sağlayan ateşkes görüşmeleri de Katar'da yapıldı. Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır'la birlikte 7 Ekim 2023'te başlayan Hamas-İsrail Savaşı'nda 7 günlük ateşkes ve 100'den fazla İsrail rehinenin serbest bırakılmasıyla 240 Filistinli mahkumun salıverilmesini organize etti. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Thani, Mossad şefi ve Mısırlı istihbarat yetkilileriyle Doha'da toplantılar düzenledi. Katar, Hamas'la doğrudan iletişim kurabilen ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve diğer batılı ülkelerle güçlü ilişkileri olan bir ülke haline geldi. Dış politika doktrinlerinden olan Orta Doğu'da barışın yolu Doha'dan geçer yaklaşımını desteklemeyi amaçlıyor. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Barzan Holdings gibi girişimler ve yerel eğitim altyapısıyla savunma sanayinde bağımsızlık kazanmaya çalışıyor. Katar'ın askeri modernizasyonu büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya ile yapılan işbirliklerine dayanıyor. Körfez krizi sonrası dışa bağımlılığı azaltmayı ve bölgesel caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu operasyonları için ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki varlığını pekiştirmek için ideal konuma sahip. Türkiye, Katar'daki üsleriyle Orta Doğu'daki etkisini arttırmayı ve Körfez'de bir güç merkezi olmak için çaba gösteriyor. Yemen haricinde doğrudan dış askeri operasyonlara katılmıyor. Daha çok insani yardım, bölgedeki hareketlerin finansmanı ve El Cezire Medya Grubu'nda yer vererek gündemde tutma stratejisi izliyor. Video bitti. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Katar ordusu ekipman çeşitliliğini genişletmeye çalışıyor. Körfez'deki en büyük rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin aksine İran'la yakın ilişkiye sahip. Yüz ölçümü olarak küçük ancak kaynaklar ve ekonomik nüfuz alanında büyük bir kapasite. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'la ayrı ayrı savunma ortaklıkları var.